diye böyle yarı yolda boğazım ağrımaya başladı. Benim de arkamdaki adam oluşturdu birkaç kere. Sonra baktım maskeli insanlar. Bir şeyler içersiniz. Sürüyorsun bak. Şu şişeleri koyalım. Şunmuş bunlar. İzleseymiş geçen sefer. Adamlar bana kullanıyorlar ya. Evet. Son elde değil mi? Evet. Bana şu an garip geliyor da. Bizim David bile kullanıyor. Çatır çutur kullanan bir David var ya. Adamın gülmesine şaşırıyorum ben. Adam acayip kullanıyor. Ender hocam bir araba kullanıyor. Onda var. Kaç yaşında Ford bu ya? Ka B var ya, şu yandan açılan şey var ya. 80 küsur yaşında ya. Çat çat bir koyuyor böyle eliyle. Ara gazını da veriyor böyle bazen. Allah Allah. Ya ben onu aslında davet edeceğim de cesaret edemiyorum ya. Niye? Teste mesela davet edeceğim normalde onu. Geçen mesela teste davet edeceğim. Hatta mesela bu aynı ya, bunlar tanımıyor da mesela bu sayıda davet edebilirdim onu aslında. Gelebilirdi adam. Şurada 2 saat yol gelecek Birmingham'dan yani. Aksanından Onlar tanımıyor da çözerler ya yok, anlasın, sıkıntı yok ya. Ben ona dedim, seni dedim David değil başka birisi isim olarak seni tanıtayım dedim. O kabul etmedi. Öyle üç kağıt işlerine gelmiyor. David olarak tanısam ne olur? Ya David olarak tanıtsam şöyle bir sıkıntı var. Adını soyadını zaten biliyorlar. DBS biliyor bunu. Hatta hesapları falan onun hesap tool'una onun dokümanına atıfta bulunmuşlar, yani yazıyor orada. David Kakan'ın bilmem ne zaman yaptığı hesabı kullanıyorlar. Tamam bilsin. Ne olacak ki? Ya işte Madem aynen öyle. şöyle DBS için belki sıkıntı olmayabilir de David için kendisi istemiyor ya. Parker'dan falan çekiniyor bayağı. Ya kaç yaşına gelmiş zaten. Ya gelmişler. Ya yapmıyor ya. Sen okumuştur şu an bizim orada. Okundu aynen. Burada da 2 saat 10 Sen dakika buraya var. göre mi açacaksın? Aynen. Niye? Burada bulunduğum için buraya göre açmam lazım ya. Burada da 19.55'te ya normal şartlarda. 19.55'te. Buraya göre yapmadın ya ben. Ona artık yapacak bir şey yok. Orada 2 saat şu andan fazla tutuyor. Ama öyle böyle durumlarda Mekke'ye göre falan tutuyorlar. Peki nasıl da? Onlar kaçta açıyor onu bilmiyorum ya. Ben aradım restoranı ya. Saat 8-8.30 gibi geliyoruz dedim. Mekke muhtemelen daha kısa tutar. Saat farkımız onlar var mı bilmiyorum da. Klasik İngiltere havası. Saat 9 dakika gösteriyor şu an. Evet. O biraz daha kısa sürer ya.
Pardon? How many days you have rain in UK? Always? No, just I don't know. Really. It's closed just 1 week, for example. This. Like now or just for a year? I don't know how you mean that. Just maybe in the closest time, maybe just. I 1 week have or no 2 idea. weeks ago. No idea. It's maybe different. Oh, okay. Tenke'yi koşuyor adam ya 80 yaşında. Tenke'yi koşuyor adam. Yani işte düşün. Ben 2 kat merdiven çıksam soluğa kalırım. Adam bir çok iyi Tenke'yi koşuyor ya adam ya. Ama bende de öyle ya.
Ayşe bu arada şeylerin hızlandırılması lazım bak ha. Şu SMS'te adamların geçen sefer dediği eksiklikler var ya, onların hızlandırılması lazım. Hatırlattım arkadaşlara dün. Sen hatırlattın da işte. Hatırlatmak. Çalışıyorlarmış. İnşallah çalışıyorlardır. Zaten Eskiden haftaya iyileştirmeleri bayram. diyorsun. 1, 2, 3 hafta kalıyor bitmesi için. Adamlar dijital tork metreleri kabul etmediler ya. Ya dijital ya. Dijital çağdayız. Adamlar nasıl dijital 4 metreden fazla değil mi? Evet. Ya bunlar kafayı yemiş. Hep ona ne karıştırdılar ki biz dijital kullanmak. O alınan torkmetreleri istemediler. Onlar dijital ya, onlar olmasaydı onu şöyle haklı orada. Nerede kalibre? Şöyle söylüyor. Uyguluyorsun ya abi. Mesela 170 uyguladın. 170'te durduramıyorsun mecburen. Geçiyor yani hafiften böyle. Klik etmediği için bırakmıyor kendine. 172 oluyor, 173 oluyor. O alette de giriyorsun. Mesela 170 istediğin değer, direkt 170'e giremiyorsun. Alt değer, üst değer tanımlıyorsun işte. 1 artı 1 artı 1 eksi 1 tolerans tanımlıyorsun. O aralıkta bir yerde yapıyor, ötüyor. Geldiği zaman. Ya ben de aynısını söyledim de adam kabul etmiyor işte yani. Şimdi SMS tekrar araştırıyor. Ben konuştum, dedim siz araştırın ama almayın dedim. Hazırda bir de istiyor biliyorsun. Her civataya ayrı bir tane tork anahtarı. Tork hazır kalibre edilmiş şekilde masada duracak. Mesela metrik 4'ü sıkacağı zaman metrik 4'ün tool'unu vereceksin. Onu tekrar metrik ona yapıp Sanki bana bir beyin cerrahı. ben köprüyü geçene kadar ayıya dayı demeyi tercih ediyorum bir şekilde yani. Tabii canım. Biliyorum. Mesela klavyenin yanına bir teknisyen falan gelebilir değil mi? Gelmiyor adam ya. Adam gelmiş her şeyi yapıyor yani. Valla bununla ilgili 2 tane insider bilgi aldım. Var mı burada giren? Benim de var bilgilerim de hangi bilgiden bahsediyorum o önemli. Gerçekten. Şöyle bu arada bence fiyatı çok uygun. Ya çok iyi ya. Ama şimdi 2 tane insider bilgi var. Onları aldıktan sonra ben mesela hani Soğudun mu? ben Tesla'ya girecektim. Tesla'nın konfigüre ettikten sonra Temmuz, Eylül dedi Tesla tarihi. Şu an yeni yapan fiyatlar açıklananları diyorsun değil mi? Evet. Tesla'yı. Tesla Model Y. Insider bilgi ne abi? Teknik bilgi mi? Stuttgart'ta Robert Bosch Otomotiv Enstitüsü'nde çalışan bir tane arkadaş. Evet, oradan güç paketi zaten oradan. Üst paketi oradan. Benim arkadaşım şeyde çalışmıyor. TOG projesinde çalışmıyor ama TOG'da çalışan arkadaşları var. Bosch TOG'un powertrain'ine garanti vermemiş. Nasıl ya? Aynen. Henüz- olayı da öyle. Henüz validasyonu yapılmadı diye aracın komple Bosch'un istediği batarya takımını kullanmamışlar. Menzili uzun olsun diye başka bir batarya takımını kullanmışlar. Öyle olunca da aracın doğal frekansı değişmiş. Hadi ya. 2 tane şaft kırılıyormuş böyle normal kullanımda bile. Allah Allah.